Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten benim de çok beğendiğim bir modeli çalışacağız. Arkadaşlar ben bunu geçenlerde Pinterest'te gördüm ve dedim ki gerçekten çok güzel bir model. Bu modelle çantalar, bluzlar, yelekler, sizler ne isterseniz onu yapabilirsiniz. O yüzden hemen modeli çıkarıp sizlerle paylaşmak istedim. Hemen kullandığım ipi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle angora pırıltılı bir şal ipi kullandım. Lila bir renk arkadaşlar. Şu anda maalesef etiketi yok. Size göstereceğim renk şu şekilde. Daha net gösterebilmem amaçlı biraz daha açık renk kullandım. Kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ kullandım. Ama sizler 3 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Çünkü benim zaten elim oldukça gevşek ve gevşek örebiliyorum. Eliniz sıkıysa 3 milimlik ya da 3.50 milimlik tığları tercih edebilirsiniz. Daha doğrusu elinize uygun herhangi bir tığla da örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Güpür gibi bir model, sizlerin de beğeneceğini ümit ediyorum ve ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Çok güzel fular, çok güzel şallar da yapabilirsiniz bu modelle. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Kamera arkasında 35 tane zincir çektim. Her bir model için 10 tane zincir çekiyoruz. Yani 10 ve en son 5 zincir çekiyoruz. 5'i birazdan diğer 5'i tamamlayacağız. Ben 4 model yapacağım için toplamda 35 zincir çektim. Sizler kaç model yapacaksanız ya da zinciri çekip ben onu size tavsiye ediyorum. İstediğiniz boyuta kadar zincirinizi çekin. Biraz da şöyle hani bir 20 santimde fazla çekin. Kutucukları yapın. İstediğiniz boyuta gelince hemen geride kalan zinciri kesebilirsiniz. En mantıklısı bu. Ama yine de bunu da söylemek istiyorum. 10 ve katları arkadaşlar, son 10 ve katlarını bitirdikten sonra 5 zincir çekiyorum. Ve 5 zincirden sonra hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Tığ başını dolamıyorum. Hemen tırnağımla tuttuğum zincire battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. Sık iğne ile tığın başını dolamıyorum ve 2 ilmeği kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. zincire battım. İlmek aldım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde kutucuklarımızı yapıyoruz. 5 zincir, 5 zincirde alttan sayıp sık iğne ile sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, son 5 zincirimi çektim ve son zincire batıyorum. Hep tığın başında oluyorum nedense. Başında olmadan battım ve sıramı bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çift sayı olacak kutucuklarımız. 2, 4, 6, 8 tane kutucuğum oldu ve burada hemen modeli çeviriyorum. Hemen şöyle şurada dibine batarak bir sık iğne yapacağım. Ve hemen bu kutucuğun içine 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen burada sık iğne yaptığım noktam var. Hemen o noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve hemen burada 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladığım aynı noktaya sık iğne tepesine batıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 ve üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım.
ve şurada ikinci trabzanın beline dolayarak toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde ilk yaprağımı yapmış oldum. İpler biraz zor geliyor. Evet. Bakın hep aynı yere batacağım. Buradaki sık iğnenin tam tepesine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. İkinci yaprak için 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın yine aynı yere battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir önce, sonra 2 2 kapatıyorum. Bir zincir çektim ve birinci değil ikinci trabzanım şöyle beline dolayarak 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Hemen burada yine bakın şöyle gösteriyorum. Yine aynı noktaya 3 yaprağı da hep aynı noktaya yapıyorum. 1 2 3 zincir, tığ başını doladım, aynı yere battım, üçlü trabzan, bir zincir ve yine ikinci trabzanın beline dolayarak 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Şimdi şöyle kafanızı karıştırmadan bakın 5 tane sık iğne ile ördüm. 3 yaprağımı buradaki sık iğne tepesine yaptım. Sonuncu yaprağımı yine aynı sık iğne bölümüne battım. Sık iğnemi yaptım ve şöyle bir uzatıp göstermek istiyorum. Bakın şöyle çiçeğimiz oldu. Ay bu iple daha mı güzel oldu bilmem. Diğer iple hep büzüşüyordu. Bakın bununla hiç büzüşmedi. Keşke bununla yapsaydım. Evet bakın bir taneyi bitirdik. İlk başta sadece bir kutucuğa 5 tane yaptık. Şimdi 2 kutucuğa da 5'er tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep ikişer kutu yapacağız. 2 3 4 ve 5. Hemen yanındaki kutucuğa 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Bakın ilk başlangıçta bir kutucuk hemen çiçeğe başladık. Şimdi 2 kutucuk bir çiçek yapacağız. Sıra sonuna kadar hep 2 kutucuk bir çiçek olacak. Şimdi bakın 2 kutudan sonra hemen sık iğne bölümüne geldim. Şöyle de göstermek istiyorum. Önce bir bakayım net miyiz? Evet. Hemen tepesine batıyorum sık iğneni. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın ilmeği uzattım. Şimdi bu yaprakları birleştireceğiz. Bakın şöyle baktığımda şurada 1 2 3 4 5 tane trabzan tepesi var. En tepe nokta şurası. Ben buraya değil de ikinciye şöyle batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5. Yine bakın sık iğne tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3. Tığın başını doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Hep aynı noktaya batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk yaprağı gördüğünüz gibi birleştirdim. Diğerlerini tek başına örüyorum. 1 2 3 4
ve 5. Bakın. Yine aynı noktaya battım. Kapattım. 1, 2, 3. Hemen aynı noktaya batırıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bir zincir. Ve üçüncü yaprağımı yapıyorum. Eliniz alıştığında o kadar kolay yapacaksınız ki ilk başta evet biraz zor mu acaba diyeceksiniz. Ama şöyle 3. sırada diyeceksiniz ki yok ya bayağı kolaymış. Ben bununla kocaman bir şal yapabilirim diyeceksiniz. Evet, 3. çiçeğimi bitirdim. Bakın hep aynı noktayı üstüne basa basa söylüyorum kafanız karışmaması için. 3. yaprak, yani her bölümde 3'er yaprak yapıyorum. Ay evet, ben bunu niye yapmadım, bu çok güzelmiş. Şöyle bakın, şu hep yamuk yamuk olmuştu. Bu ne kadar güzel oldu, görüyor musunuz? Keşke bununla yapsaydım. Neyse. Evet. Şimdi yine 5'er tane sık iğne yapıyorum. 2 kutucuğumu. 2, 3, 4 ve 5. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bakın, 2 kutucuğum olduktan sonra hemen bu tam tepeye battım. Sık iğne 1, 2, 3. Tığın başında oluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İlk yaprağımda hemen birleştirmeyi yapıyorum. Bakın, hemen tam tepedeki değil, onun bir altındaki ikinciye battım. Bir zincir çektim ve yapraklarımı yapıyorum. Eminim ki buraya kadar anlaşıldı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Yine bakın 5'er tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen buraya da çiçeklerimi yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son yapraklarımın 3.'sünü de yapıyorum. Ve sık iğne bölümüne batırıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın, sadece bir tane halkam kaldı. Bu halkaya yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, böyle ilk sırada biraz eciş bücüş duracak. Sakın korkmayın. Bunu böyle 2. 3. sırada göreceksiniz ki aynen bunun gibi böyle dümdüz ilerlemiş. Bakın 4 tane modelimi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane. Birer tane başlarda kutucuk yapıyorum. Diğer ortalarda hep 2 kutucuk, 2 kutucuk aralarda olacak. Bunu unutmayalım. Şimdi bir sıra zincir yapacağız. Bir sırada model yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Eğer burada kasma yaparsa 6 zincir çekin. Modeli çevirdim. Hemen bakın, şöyle yaprağı düzeltiyorum ve şöyle tepe kısmına bakıyorum ve tepe kısmına batıyorum. Şöyle çift batalım ki açılma olmasın. Hemen buraya sık iğne ile tutturuyorum. Bakın. Şöyle tekrar bakıyorum. Net miyiz? Evet, netiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bu yaprağa geliyorum. Bakın, tam tepe noktası. Şöyle. Hemen tepe noktasına 2 ilmek birden batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 yaprak arasına geldim. Şöyle açıyorum. Hemen ortadaki şu, bakın bir tane bölüm var burada. Hemen oraya battım, sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine tekrar ediyorum. Eğer 5 zincir kasıyorsa 6 yapın arkadaşlar. Bakın, hemen zaten batacağım yerler belli. Yaprağa geldim. Yaprak tepesine battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 2 yaprak arasına tam ortasına battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yaprak tepesine
1 2 3 4 5, 2 yaprak arasına sık iğne, 1 2 3 4 5, yaprak tepesine, sonlara geliyorum. 1 2 3 4 5, yine burada yaprağımız var. Bakın burada şöyle 1 2 3 4 5.'ye battım, sık iğne yaptım. Bakın burada bir kutucuk yerim var. Buraya 1 2 3 kez doladım. Hemen en son sık iğne tepesine battım. 2 2 kapatıyorum. 1 2 3, şöyle bunu tek kapatalım. 4 ve 5. Orayı çevirdim. Yani 5 tane beşli trabzanla yukarıya çıktım. Bakın şöyle görsel bu olacak arkadaşlar. Şöyle dikkatlice bakarsak ve hemen öne döndüm. Burada ne yapıyorum? Hemen dibine bir sık iğne yaptım ve ne yapıyoruz? İlk kutucuğa 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hemen bakın bu yaprak tepesine hemen sık iğne olan bölüme batıyorum ve hemen bu tam sık iğne tepesine aynı bölüme yine 3 tane yaprağımı yapıyorum. Yaprakları eminim ki öğrendik. İlk yaprağı birleştirecek yaprak olmadığı için bir zincir çekip 3 yaprağı da tek tek örüyorum arkadaşlar. Yaprakları tek tek göstermeyeceğim şu anda. Çünkü bir altta hiç kesmeden örmeye çalıştım. O yüzden burada 3 yaprağı örüp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, 3. yaprağımı bitirdim. Yine bakın aynı noktaya batırıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ve burada yine 2 tane kutucuğum var. Diğer yaprağa kadar. 1 2 3 4 5. Diğer kutucuğa geçtim. 1 2 3 4 ve 5. Bakın tam yaprağın tepesine geldim. Yaprağın tepesindeki sık iğneye battım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ilmeğimi uzattım. Hemen bu yaprağın en son yaprağına bakın, tepede değil, onun altındakine şöyle batıyorum. İlmeği içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve bir altta gösterdiğim gibi devam ediyorum. Eminim ki burası da anlaşıldı. Uzun uzun yaprakları göstermeme gerek yok. Bir altta ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Bakın burada 3 yaprağımı yapacağım. 5 bu bölüme sık iğne, 5 bu bölüme. Bakın yine yaprak tepesine geldim. İlk yaprağı yaptığımda hemen buranın en son yaprağıyla birleştiriyorum. Böyle gidiyorum. Şimdi ben yine son yapraklarımı yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine sıranın sonuna geldim. Sonda 3. yaprağımı yaptım. Aynı yere battım. Sık iğne ile kapattım. Bakın bir tane kutucuğum var. Hemen 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5. Bu sık iğneler yine dar olursa veya hoşunuza gitmezse bu aralardaki zincirleri 6, sık iğneleri de 6 yapabilirsiniz. Hemen şöyle dibine batarak bir sık iğne de buraya yapayım ki şöyle düzgün bir geçiş yapalım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle ikinci sırayı da göstermek istiyorum. Tabii ki bu örgü, bu model ütü istiyor arkadaşlar. Ütüyü basıyoruz. Şöyle şuralara bastıra bastıra parmaklarımızla ütünün sadece buharını vereceğim. Daha sonra elimle düzelteceğim. Ütüyü katiyen üzerine değdirmeyin. Bunu her videomda söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle kağıt gibi olur ve çok kötü olur.
Bunu da belirtmek istiyorum. 5 zincirimi çektim. Yine aynı yöntem arkadaşlar. Bakın ilk yaprağımın tepe noktasına battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortaya batıyorum. 2 ilmek batıyorum ama. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 2 yaprak ortası bakın. 2 yaprak ortasına battım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir alta yaptığımız zincirin aynısı. Bakın burada yine sıra sonuna gelmek üzereyim. Şöyle battım. Ve burada ne yapıyorduk? 1, 2, 3. Hemen sık iğne tepesine battım. Önce 1 yapalım. Sonra 2, 2 kapatarak 5 trabzanımı yaptım. Hemen şöyle dönüyorum. Başlangıcım, bitişim yine aynı arkadaşlar. Aslında 3. sırayı göstermeme hiç gerek yok. 2. sırada neler yaptıysak 3. sırada da aynılarını yapıyorum ama yine başlangıcı göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için hemen şöyle dibine battım. Bir sık iğne, kutucuğun içine girdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk ve son kutucuk 1, diğer kutular hep 2, 2. Gördüğünüz gibi zaten belli. Kutucuğu doldurduk. Yaprak varsa hemen üzerine yaprak modelini yapıyoruz. Hemen battım. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum ve yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Bu yaprağı yapayım. Yine buradaki birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum. Yoksa içime sinmeyecek. Hemen şu yaprakları bitirip dönüyorum. İlk modelimin 3. yaprağını bitirdim. Ve hemen burada ilk kutucuğa 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen yanındaki kutucuğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yaprak tepesine geldim. Battım, sık iğnemi yaptım. 3 tane zincir. Hemen üçlü trabzan. Zincir çekmeden hemen şuraya bakıyorum. Son yaptığımız yaprağın şu birinci değil ikincisine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve 5 tane ikili trabzan ve yapraklarımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Ben hemen bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sırayı bitirdim. Tabii ki de modeli tam olarak görmeniz için karşıdan buhar tutup şöyle elimle düzelttim. Buhar tutması biraz bu modelde zor. Neden zor? Buharı tutuyorum, tek tek şöyle yaprakları elimle düzeltiyorum. Şöyle açıyorum. Daha sonra komple tutup şöyle açıyorum. Yani şekil veriyorum ve gördüğünüz gibi ütüden sonra muhteşem bir görüntü sizi bekliyor olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Diyeceksiniz ki bunu şal yaptık, nasıl bitiriyoruz? Bitiş nasıl olacak? Az önce gösterdiğim gibi zincirleri çekiyoruz. Sonuncu da yine 5'li trabzanla bitirdim. Ve daha sonra arkadaşlar hemen yaprak yapmadan her bir kutucuğa 5'er tane sık iğne ile son sıramızı da bitiriyoruz. Şöyle tekrardan yakından göstermek istiyorum bu güzelliği size. Hakikaten çok güzel oldu. Ve hemen diğerini de şöyle, diğer büyük modeli de şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben hakikaten çok beğendim. İleride bununla çok güzel çantada yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bugünkü videom bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer modeli beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoların devamlılığı için gerçekten bu çok önemli. Evet, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.